Evet sevgili arkadaşlar, Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz cezeriyi hazırlayacağız. Şimdi öncelikle içinde nişasta yok, içinde katkı maddesi yok, içinde koruyucu madde yok ve kötü şartlarda üretilmedi. Kendi evinizde ürettiğiniz içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Neden bu cezeriyi yapma ihtiyacı duydum, sizinle paylaşma ihtiyacı duyduğumu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane video izledim. Tarsus bölgesinde bir imalathane ile ilgili bir videoydu ve bu videoda sanki çok güzel bir üretim yapılıyormuş gibi lanse edilmişti. Ancak ben orada eleştirimi de sundum, dehşet içerisinde izledim. Sebebi de şuydu. Havuçlar evet güzel yıkadılar ancak havuçları haşlarken koydukları kazanların üzerini bizim naylon streçlerle kapladılar ve öyle haşladılar arkadaşlar. Naylon sıcakla temas etmemelidir. Streçler sıcakla temas etmemelidir. %100 kanserojen arkadaşlar. O videoda da eleştiride bulundum. %100 kanserojen dedim. Lütfen böyle bir imalat yapıyorsanız hiç yapmayın, insanların da günahına girmeyin dedim. İkincisi de yine cezerye son kıvamını aldıktan sonra şekil vermek üzere yine tepsilerin içerisine naylon serdiler ve naylonların üzerine döktüler ve orada kalıp aldılar arkadaşlar. Bu da kesinlikle çok sakıncalı. Bu kadar naylon ve poşetle temas etmiş bir cezeri üretilen bir cezeriyi ben artık dışarıdan satın almak istemiyorum. Sürekli zaten evde de kendim yapıyordum ama orijinal cezeri yapmıyordum. Nişasta kullanıyordum içine. Bu hazırlamış oldum. Simay benim tabii tabağımı dağıttı şimdi arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, görsel olarak biraz bozulmuş olabilir. İçinde nişasta yok. Nişastalı yapıyordum ama bu sefer nişasta koymadan orijinal cezere tarifini sizinle paylaşıyorum. Videomu izlemeyi, videoma beğeni yapmayı ve videoma olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. İşte sizinle doğal, katkısız, içinde koruyucu madde olmayan cezere tarifimize geçiyoruz. Baba da mı? Tamam, götür babaya da. Evet, ben bunu ortadan kaldırmazsam eğer akşama cezere kalmayacak masada. İhtiyacımız olan malzemeler arkadaşlar 1 kilo havuç, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı Hindistan cevizi, 2 su bardağı şeker, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı tarçın, isteğe göre fındık da koyabilirsiniz ya da evinizde hangi çerezleriniz varsa onu kullanabilirsiniz. Havuçlarımızı tencereye alıyoruz. Arkadaşlar suyu çok koymayacağız. Kısık ateşte haşlayacağız. 1 su bardağı su koydum. Havuçlarımız yumuşayana kadar pişireceğiz. Ve kapağını kapatıyoruz. Havuçlarımız az suyla haşladık arkadaşlar. Ocağımızdan alıyoruz. Arkadaşlar haşlanmış havuçlarımızı blenderdan geçirdim. İyice püre haline getirdim. Normalde arkadaşlar bunun orijinal tarifinde bunu bir çuvala koyuyorlar. Çuvalda bir gece dinlendiriyorlar. Ama ben içindeki o güzel şekeri süzülsün istemiyorum. O yüzden suyunu, şerbetin suyunu daha az koyacağım. Bunu 10-12 saat soğuduktan sonra buzdolabında dinlendireceğim. Cevizlerimizi isterseniz rondodan geçirebilirsiniz. Ama bıçakla doğramak daha güzel oluyor. Bıçakla doğrayarak ince ince cevizlerimizi kıyacağız. ...10-12 saat dinlendirdiğimiz havuçlarımız hazır. Şimdi şerbetini hazırlayacağız ve cezeri yapımına geçeceğiz. Şerbetimizi yapmak için siz arzunuza göre şeker miktarınızı ayarlayabilirsiniz. 1 kiloya yarım kilo şeker kullanabilirsiniz veya 2 su bardağı şeker kullanabilirsiniz. Şimdi su miktarını şöyle ayarlayacağız arkadaşlar. Çok su koymayacağız. Şekerimizin üstünü örtene kadar
bir su ilavesi yapacağız. Bakıyoruz hemen. Biraz daha ihtiyaç var. Yani demek ki bir su bardağı yetecek. Ocağımızın altını yakıyoruz. Şekerimiz belli bir kıvama gelene kadar kaynatacağız. Şerbetimiz kaynadı. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra limon tuzumuzu ilave ediyoruz. Limon tuzu ile beraber 2-3 dakika kaynaması yeterli. Evet, biraz kaynadıktan sonra biraz daha kıvam alacak. Evet, havuçlarımızı ilave ediyoruz. Bu aşamadan sonra arkadaşlar sürekli havucumuzu şerbetimizle beraber karıştıracağız. Arkadaşlar 40 dakikadır hiç aralıksız, hiç ara vermeden karıştırıyorum. Size şu 40 dakikanın sonundaki kıvamı göstermek için videosunu ayarladım. Yani bayağı azaldı, suyu azaldı, rengi biraz daha koyulaştı. Bakın pat pat diye düşüyor. Ama Cezerye'nin orijinal tarifinde nişasta kullanılmıyor. O yüzden bunu nişasta kullanmadan yapacağım. Normalde nişasta kullanarak cezerye yapıyordum. Ama orijinal tarifine sadık kalarak bunu yapmak istiyorum. Dolayısıyla bunu daha uzun süre kaynatmak durumundayız. Biraz zahmetli olacak, biraz vakit alacak ama sonunda çok güzel bir lezzete ulaşacağız. Arkadaşlar bir saatin sonunda havuçlarımız bayağı bir kıvam aldı. Eğer nişasta kullanacaksanız bu aşamada nişastanızı az bir suyla eritip içine hızlıca karıştırabilirsiniz. Daha sonra tekrar nişasta ile beraber kıvam almasını bekledikten sonra da çerezini içine koyabilirsiniz. Tarçın da koyacağız. Ben tarifimde size arkadaşlar bir tatlı kaşığı demiştim ama azalınca biraz miktarı azaldı. Azaldığı için bir çay kaşığı da tarçın koyabilirsiniz. Çok baskın bir tarçın tadı gelmesin yerken. Bir çay kaşığı yeterli. Yine böyle bir süre daha karıştırmaya devam edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi aslında kıvam aldı ama yine bir macun kıvamına gelmedi. Ben bunu bir tahmini 10 dakika daha böyle pişireceğim. Dibi yanmaması için arkadaşlar sürekli bu şekilde dairesel hareketlerle karıştırdım. Çok güzel arkadaşlar, havuç ve tarçın kokusu geliyor burnuma. Arkadaşlar 1 saat 20 dakika sonunda cezeryemiz kıvamına ulaştı. Şimdi bu aşamada ben cevizimi koyacağım. 2 kilo yapmayı size tavsiye ederim. 2 kilodan yapmanızı tavsiye ederim. O zaman da ölçülerini 2 katına çıkaracaksınız. Size vermiş olduğumuz ölçüleri. Ceviziyle beraber çok uzun süre pişirmeyeceğim. Çünkü o cevizin o güzel tatlı çıtır çıtır tadının gitmesini istemiyorum. Cezeryemiz hazır arkadaşlar. Şimdi soğutmaya bırakıyoruz oda sıcaklığında. Daha sonra da kalıba dökeceğiz. Yağlı kağıdımızın üzerine bol miktarda Hindistan cevizi döktüm. Kıvamı çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani dışarıdan satın aldığınız cezeryeleri aratmayacak bu cezerye. Yine yağlı kağıdımıza yapışmasın diye yapışmayacak ama yine şöyle üzerine biraz Hindistan cevizi koydum. Bir gece buzdolabında dinlenecek ve soğuyacak.
Buzdolabında bir gece veya 10-12 saat dinlendirdiğimiz cezeryeleri arkadaşlar çıkardık. Üzerine Hindistan cevizi döktük ve şimdi istediğimiz boyda ve ebatta bunları dilimleyeceğiz. Evet arkadaşlar, cezeryemiz hazır. Bizim evin gurmesi de tadına bakacak. Üçüncü kez Simay Hanım cezeryenin tadına bakıyor. Buyurun. İster misiniz? Çok beğendin mi? Simay üçüncü cezeryesini yiyor arkadaşlar. Yemekten sonra hep bu tip sağlıklı atıştırmalıkları ona ödül olarak veriyorum. Abone olun, like atın. Yanlışına baktım. Evet sevgili arkadaşlar, sizinle beraber yaptığımız cezerye artık hazır, sunuma hazır, servise hazır. Çayın yanında çok lezzetli bir atıştırmalık, çocuklarınıza ara öğün olarak da verebilirsiniz. Bunu bir hafta buzdolabında tüketebilirsiniz. Tabii içinde çok fazla katkı maddesi yok. O yüzden hani maksimum bir haftada tüketin. İçinde nişasta yok, kıvam arttırıcı yok, katkı maddesi yok, koruyucu madde yok. İşte afiyetle tüketin inşallah. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.